Yıllar önce gördüğümüz donanımları tekrardan görme şansına sahip olalım. Gerçekten sağlam konfigürasyon var içerisinde. Yani o yıllarda olması gereken ne varsa bu kasa içerisinde mevcut arkadaşlar. O yıllardaki zengin birisinin alabileceği bir bilgisayar buydu arkadaşlar. İçerisinde dediğim gibi yok. En önce hard diski görmek istiyorum. Hard diskleri iyi de hard disk tabii ki. Şöyle kalın kablolarla takılıyordu eskiden. Bu kablolar şimdi yerini SATA kablolarına bıraktı. Kablolara bile gerek kalmadı. Direkt anakart üzerine takılabilen M2'ler üretildi. Hard diski merak ediyorum. Muhtemelen 40 GB civarında bir hard disk. 40 GB bir hard disk dediğim gibi arkadaşlar. Maxtor'un disket okuyucumuz da burada yerini alıyor. CD-ROM'umuz burada. Şu ekran kartına bakalım. Zamanının en iyi ekran kartlarından birisi şu andaki Titanic'lere kafa tutan bir ekran kartıydı. Tam tamına 256 MB Nvidia çipe sahip güzel bir ekran kartı. Böyle bir TV kartına sahip olmak için bilgisayar fiyatı kadar fiyatı vardı bunların arkadaşlar. Şu anda çöpe atsan kimse almıyor. Benim elimde bunlardan atmıyorum. En az 20 adet vardı. Hurdacıya vermiştim en son net bilgisayarı kapatırken. En önemli donanımlardan birisi, bunu şu andaki gençlerin bilmesine imkan bile yok. Üzerinde buzzer var, ses çıkışı var, mikrofon girişi var ve enteresan bir yapısı var gördüğünüz gibi. 2 adet bu kısımda girişler var. Dışarıdan gelen telefon kablosunu takıyorduk. Direkt internete bağlantı kurabiliyorduk arkadaşlar. Yani sizin gidip herhangi bir servisten internet bağlatmanıza gerek yoktu. Evinizde telefon varsa bu kısımlardan takıp telefonunuzla internete ulaşabiliyordunuz. Tabii ki çok yavaş bir internet alıyordunuz. Aynı zamanda şehirler arası görüşme yapıyormuş gibi faturanıza yansıyordu. Ve o karttan sonra hayatımıza modemler girdikten sonra böyle bir kart kasalara takılmaya başladı. Şimdiki anakartların üzerinde tümleşik geldiği için böyle bir kart gelmiyor. Bu da şimdi eski model anakartlarda Ethernet port olmadığı için bu şekilde dışarıdan Ethernet kartları takılıyordu. Şöyle bir USB çoklayıcıyla kasanın üzerindeki 2 olan USB sayısını bu sayede 4'e çıkarıyorduk arkadaşlar. Anakartı Asus anakart. Bu anakartların içerisinde çok miktarda altın olduğu için bunların hurdası bile para ediyordu. 512 2 adet RAM var arkadaşlar. Yani toplamda 1 GB RAM var. Ve Intel'in zamanının en iyi soğutucu bloklarından birisi, ağır bir blok. Pentium 4 1.7 GHz güzel bir işlemci. Floppy'nin voltaj kablosunu ve IDE kablosunu da çıkarıyorum. Günümüzde kullanmıyoruz. Boşu boşuna işgal etmesinler bilgisayarı.